Ağır beyin hasarı geçirmiş bir hasta düşünün. Gözleri kapalı olabilir. Hareketsiz yatabilir. Yatak başındaki herkes aynı sonuca çok hızlı gider. Cevap yoksa bilinç de yoktur. Sonra aynı hastaya beyin taraması sırasında basit bir komut veriliyor. Örneğin tenis oynadığını hayal et. Birkaç saniye sonra sağlıklı insanda görülen motor planlama ağları devreye giriyor. Hasta tek parmağını bile oynatmıyor ama beyin komutu almış ve yerine getirmiş oluyor. İşte bilinç araştırmasının kalbi burada atmaktadır. Çünkü bu sahne bize çok rahatsız edici bir şeyi gösteriyor. Hareket ile bilinç aynı şey değil. Konuşma ile deneyim aynı şey değil. Dışarıdan sessizlik, içeride boşluk olduğu anlamına gelmiyor. Bu videoda tam da bu yanlış sezgiyi kıracağız. Gündelik hayatta bilinci, konuşma, göz teması ve hareket üzerinden tanırız. Bu çok işe yarar ama sınırlara çarptığımız anda tablo karışır. Bir insanın cevap vermemesi bazen bilinçli olmadığı için değil, bilinçli olmasına rağmen cevap üretemediği için olur. Çünkü burada yalnızca insan ne görüyor sorusu yok. İnsan içeride var mı? O deneyim tüm beyne nasıl yayılıyor? Neden tek bir yaşantı gibi hissediliyor gibi iç içe geçmiş sorular var. O yüzden ilk olarak oyunun kurallarını netleştirelim. Bilinç tek parça bir mesele değil. Bir yanda bilinç düzeyi var. Yani uyanık mısın, rüyada mısın, derin uykuda mısın, anestezi altında mısın, komada mısın? Diğer yanda bilinç içeriği var. Yani şu anda tam olarak ne deneyimliyorsun? Bir yüz mü görüyorsun, bir ses mi duyuyorsun, acı mı hissediyorsun, kendi düşüncene mi daldın? Bu iki şeyi birbirine karıştırdığımız anda hem teori bulanıklaşır hem de deneyler yanlış okunur. Çünkü bir insanın bilinçli olup olmadığını anlamak ile tam olarak ne yaşadığını anlamak aynı problem değildir. Davranış yoksa bilinç de yoktur diye düşünmek caziptir ama nörobilim bunun her zaman doğru olmadığını göstermiştir. Komut takip deneyleri bunu sarsıcı biçimde ortaya koydu. Hastaya beyin taraması sırasında belirli görevler verdiler. Sağlıklı insanlarda bu zihinsel görevler farklı bölgeleri çalıştırıyor. Aynı ayrım dışarıdan tamamen tepkisiz görünen bazı hastalarda da çıkıyor. Yani beden susuyor ama beyin cevap veriyor. Bu nedenle bugün ağır beyin hasarı altında en kritik kavramlardan biri örtük bilinç. Yani davranışa yansımayan ama nöral olarak saptanabilen farkındalık oldu. Burada da önemli bir sınır var. Bir insanın komut takip edebilmesi çok güçlü kanıttır ama komutu takip edememesi bilinç olmadığı anlamına gelmez. Bu görevler zor görevlerdir. Komutu duymak, anlamak, akılda tutmak, doğru zihinsel sahneyi kurmak ve bunu belirli bir süre sürdürmek gerekir. Dil bozukluğu, dikkat kopması, hafıza yükü ya da yorgunluk bu zinciri kırabilir. Yani bilinç araştırmasında başarısız test her zaman başarısız bilinç demek değildir. Bilincin katmanlı oluşuna dair ikinci büyük ipucu gelişimden gelir. Bir bebek dünyaya geldiğinde boş bir varlık değildir. Yüzlere yönelir, sese tepki verir, bedensel rahatsızlıkları hisseder. Rahatlama ile huzursuzluğu ayırt eder. Fakat kendini bir ben olarak tanıması, kendi zihniyle başkasının zihnini ayırması ve başkasının yanlış bir inancı sahip olabileceğini açık biçimde kavraması zaman içinde kurulur. Ayna karşısında burnundaki lekeyi kendi yüzünde araması 2. yılın içinde belirginleşir. Başkasının yanlış inancını anlaması ise tipik olarak 4 yaş civarında güçlenir. Bu neden önemlidir? Çünkü yetişkin bilinci anlamaya çalışırken tek adımda açılan bir kutu aramamızın yanlış olduğunu gösterir. Bilinç tek bir anda tamamlanan bir cevher gibi değil, üst üste binen yetiler gibi gelişir. Algısal canlılık başka bir şeydir. Öz farkındalık başka bir şeydir. Başkasının zihnini anlama başka bir şeydir. Sözel olarak rapor verme bütün bunların üzerine kurulan ayrı bir şeydir. Bilinç dediğimizde tek bir katmanı değil, çoğu zaman birkaç katmanı birden konuşuruz. İşte bu yüzden bilinç teorileri de sıklıkla birbirini ıskalıyor. Çünkü aynı binanın farklı katlarını tarif ediyorlar. Şimdi beynin buna nasıl ulaştığına bakalım. Buradaki ilk büyük omurga tahminsel işlemleme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın basit fikri şudur. Beyin dünyayı pasif biçimde beklemez, sürekli tahmin eder. Gözden, kulaktan ve bedenden gelen veri, beynin önceden kurduğu modellerle karşılaştırılır. Eğer beklentiyle gelen veri uyuşursa deneyim akıcı biçimde sürer. Uyuşmazsa hata sinyali doğar ve sistem modelini düzeltir. Yani beyin dünyayı fotoğraf gibi çekmez. Dünyaya dair en iyi tahminini sürekli günceller. Bu çerçeve bilinci anlamak için çok güçlüdür. Deneyimin neden hem akıcı hem de yanılabilir olduğunu açıklar. Karanlıkta bir şeyi önce gölge sanıp sonra insan zannetmek, bulanık bir görüntüden birden yüz çıkarmak, tanıdık bir melodiyi ilk anda seçemeyip birkaç saniye sonra işte bu şarkı demek, bunların hepsi beynin o anda en kararlı yoruma ulaşmasıdır. Bu yüzden bilinçli deneyim yalnızca dış dünyanın içeri girmesi değil, beynin dünya ile yürüttüğü sürekli müzakerenin sonucudur. Görmek duyu verisinin
ham kaydı değil, beynin en iyi çalışan dünya modelidir. Ama burada da yeni bir soru açılıyor. Madem beyin her yerde işliyor, neden her işlem bilinçli görünmüyor? Neden bazı şeyler işlenip kayboluyor, bazıları ise birden zihnin merkezine geliyor? İşte burada ikinci büyük kuramsal omurga devreye giriyor. Global Neuronal Workspace, yani küresel nöronal çalışma alanı. Bu teoriye göre beynin içinde pek çok yerel işlem vardır. Görme sistemi kendi işini yapar, işitme sistemi kendi işini yapar. Bellek de aynı şekilde. Ama bir içeriğin bilinçli hale gelmesi için yalnızca yerel olarak işlenmesi yetmez. Tüm sisteme açılması gerekir. Yani dikkat, karar, çalışma belleği, raporlama ve esnek davranış tarafından kullanılabilir hale gelmesi gerekir. Bu fikri bir sahne ışığı benzetmesiyle düşünebiliriz. Kulis arkasında çok sayıda süreç işler. Ama sahneye çıkan içerik bir anda herkesin erişimine açılır. Küresel çalışma alanının gücü burada yatar. Bir şeyi bilinçli olarak deneyimlediğimizde o şey hakkında yalnızca algı sahibi olmayız. Onu karşılaştırabilir, akılda tutabilir, üzerine karar verebilir ve sonra da anlatabiliriz. Teori bilincin bu ortak erişim tarafını merkeze koyar. Özellikle raporlanabilirlik, esnek kullanım ve geç nöral yayılım gibi olayları açıklamada güçlüdür. Fakat burada da iş bitmez. Çünkü bazı araştırmacılar haklı olarak şu itirazı yapar. Bir şeyi yaşamak ile o şeyi raporlayabilmek aynı şey olmayabilir. Belki algının ilk bilinçli çekirdeği daha yereldir. Belki bir yüzün yüz gibi hissedilmesi önce duysal alanlardaki geri besleme döngüleriyle olur. Küresel yayın daha sonra gelir. İşte bu düşünce bizi Recurrent Processing teoriye götürür. Bu kurama göre algısal deneyimin ilk biçimi beynin duysal bölgelerinde ileri ve geri çalışan döngülerle olgunlaşır. Yani bilgi tek yönlü akmaz. Duysal alanlar birbirini geri besler, sahneyi sabitler, içeriği netleştirir. Bu yaklaşım özellikle şu nedenle önemlidir. Bilinç ile rapor arasına mesafe koyar. Bir şeyi yaşayabilirsin ama henüz onun hakkında konuşacak, kıyas yapacak, onu bilinçli düşüncenin merkezine taşıyacak durumda olmayabilirsin. İlk algısal farkındalık ile geniş erişimli bilinçli kullanım aynı olmak zorunda değildir. Tekrarlanabilir işlemleme çizgisi tam olarak bu erken algısal sahneyi ciddiye alır. Deneylerde en çok zorlanan nokta tam olarak burada başlar. Eğer kişiye ne gördün diye sorulursa gerçekten neyi ölçmüş oluyoruz? Yalnızca deneyimin kendisini mi? Hayır. Dikkati, kararı, çalışma belleğini, dil hazırlığını ve motor çıkışını da ölçmüş oluyoruz. Bu yüzden bu paradigmalar geliştirildi. Kişi rapor vermeden neyin farkında olduğunu gösterebiliyorsa raporun getirdiği gürültü azalır. Göz hareketleri, pupilla değişimleri, sürekli EEG örüntüleri ve benzeri yollarla rapor ile deneyimi ayırmak hedeflenmiştir. Bu çizgi çok değerli oldu ama yine de bir çözüm olmadı. Çünkü raporu kaldırmak zihni tamamen temizlemek anlamına gelmiyor. İnsan sıkılabilir, içeri dönebilir, dikkatini kaydırabilir, görev dışı düşünebilir. Bilinç araştırmalarında bu yüzden yöntemsel tevazu önemlidir. Bir yöntemin güçlü olması tek başına yeterli olduğu anlamına gelmez. Şimdi ölçüm tarafında en güçlü araçlardan birine gelelim. Pertürbasyon temelli karmaşıklık ölçümleri. Bunlar bilinci davranıştan daha bağımsız biçimde ele almaya çalışır. Eğer bilinçli beyin hem bütünleşik hem de farklılaşmış bir etkinlik örgüsü üretiyorsa, dışarıdan verilen kontrollü bir uyarıya da buna uygun bir yanıt verecektir. Derin uyku bazı anestezi durumları ve ağır bilinç bozukluklarında bu yanıt daha sönük, daha kalıplaşmış ya da daha az zengin olabilir. Uyanıklıkta ve bazı bilinçli durumlarda ise yanıt daha karmaşık ve daha yaygın olur. Kişinin komut almasına ya da konuşmasına ihtiyaç duymaz. Bu yüzden bilinç düzeyi hakkında çok değerli bir pencere açar. Yine de hatırlatmak gerekir. Bu bilincin içeriğini bize söylemez. Daha çok şunu der. Bu beyin bilinçli durumlara özgü karmaşık tepki üretme kapasitesine sahip. İşte bu yüzden bilinç düzeyiyle bilinç içeriğini ayırmak burada hayatidir. Her araç her soruya cevap vermez. Buraya kadar mekanizma ve ölçüm konuşmuş olduk. Fakat hala asıl itiraz canlı. Diyelim ki beynin hangi ağları devreye girdiğini, hangi koşullarda karmaşıklığın düştüğünü, ne zaman küresel erişim oluştuğunu biliyoruz. Bu yine de şu soruya doğrudan cevap vermiyor. Neden deneyim var? Neden sadece bilgi işlenmiyor da bilgi işlenirken bir de nasıl bir şey olduğu ortaya çıkıyor? İşte bu nokta bilincin felsefi ağırlığını koruduğu yer. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Bilim henüz ontolojik son cümleyi kuramamış olabilir. Bu bilimsel ilerleme olmadığı anlamına gelmez. Tersine bilim bugün deneyimin hangi beyin koşullarında mümkün hale geldiğini eskisinden çok daha net tarif ediyor. Bu noktada öz farkındalığı merkeze alan yüksek dereceli yaklaşımlarda önem kazanıyor. Bu teoriler şu soruyla ilgilenir. Bir zihinsel durum ne zaman yalnızca işlenen bir durum olmaktan çıkıp ben bunun farkındayım düzeyine gelir?
Bu çizgi herkesi ikna etmez. Ama metakognisyon, içgörü ve kendine dönük farkındalık için çok öğretici bir çerçeve sunar. Hepimizin günlük hayatta yaşadığı bir şey vardır. Bazen bir uyaran gözümüzün önündedir ama onu gerçek anlamda fark etmeyiz. Sonra bir anda bir dakika ben bunu gördüm deriz. Yüksek mertebe çizgisi bu ikinci düzeyi ciddiye alır. Yani salt algı ile algının farkında olma durumunu birbirinden ayırır. Şimdi bir başka güçlü teorik hatta gelelim. Integrated Information Theory, bütünleşik bilgi teorisi. Bu kuramın merkezindeki soru çok kıymetlidir. Deneyim neden tek parça görünür? Görme, işitme, beden hissi, duygu, dikkat, bellek bunlar beyinde dağıtık biçimde işleniyor olabilir. Ama yaşadığımız şey dağınık bir hesap tablosu değildir. Tek bir ben ve tek bir şimdi içinde akan birleşik bir yaşantıdır. Bu bilincin birlik tarafını ciddiye alır. Bu yüzden alan için önemlidir. Aynı zamanda bu teori çok tartışmalıdır. Özellikle matematiksel iddiaların deneysel olarak nasıl test edileceği ve bazı yorumlarının fazla geniş olup olmadığı konusunda ciddi eleştiriler vardır. Son yıllarda alanı en çok sarsan gelişme, teorilerin artık bağımsız şekilde değil, karşılıklı olarak test edilmeye başlanmasıydı. 2025'te yayınlanan büyük karşılaştırmalı çalışma, Global Workspace ile Integrated Information teoriyi aynı deneysel zeminde sınadı. Bazı bulgular posterior yani daha arka ve duysal alanlar lehine görünürken her iki teorinin de bazı kilit öngörüleri zorlandı. Bunun bilim açısından anlamı çok büyük. Demek ki bilinç çalışmaları olgunlaşıyor. Çünkü artık teoriler sadece fikirler olarak durmuyor. Ön kayıtlı taraflar arası karşılaştırılabilir deneylerle yarışıyor. Bu sonuç aynı zamanda başka bir şeyi de bize öğretti. Bilinci tek bir yere, tek bir zamana, tek bir imzaya indirgemek zor. Daha olası olan şey farklı katmanların farklı zamanlarda ve farklı işlevlerde devrede olmasıdır. Yani posterior duysal alanlar algısal içeriğin taşıyıcı sahnesi olabilir. Daha geniş ağlar bu içeriği seçip eylem, hafıza ve rapor için açıyor olabilir. Öz farkındalık devreleri bunu ikinci düzeye taşıyor olabilir. Karmaşıklık ölçüleri de bu bütün mimarinin genel canlılığını ve bütünleşme kapasitesini yansıtıyor olabilir. İşte burada savunulan sentez tam olarak bilinç için tek bir anahtar aramak yerine çok katmanlı bir mimari düşünmek daha doğru görünüyor. Tahminsel işlemleme bize beynin dünya modelini nasıl kurduğunu anlatıyor. İğnelenebilir işlemleme algısal sahnenin duyusal düzeyde nasıl olgunlaştığını gösteriyor. Genel ortak alan ise bu içeriğin ne zaman tüm sisteme açıldığını açıklıyor. Yüksek mertebede çizgi ne zaman bunun farkındayım düzeyine geldiğimizi soruyor. Bütünleşik bilgi teorisi ise neden bütün bunların tek bir yaşantı gibi hissedildiğini masaya koyuyor. Bugün alanın en verimli okuması budur. Rakip teorileri birbirini yok etmek için değil, bilincin farklı katmanlarını aydınlatmak için kullanmak. Asıl büyük tartışma bundan sonra başlıyor. Eğer bilinç beynin içinde kurulan çok katmanlı bir mimari ise o zaman zihin tamamen maddenin bir ürünü olarak mı düşünülmeli? Yoksa tersine madde dediğimiz şeyi anlamak için zihnin rolünü sandığımızdan daha ciddi mi ele almalıyız? Başka bir deyişle önce gelen şey zihin mi yoksa madde mi? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.